Hipnoz koltuğunda gözleri kapalı duran bir insan düşün. Sesi değişiyor, kelime dağarcığı genişliyor. Çocukluk anıları yerine başka hayatlar anlatmaya başlıyor. Eğer gerçekten yüksek benlik diye bir şey varsa bunun beyinde bir izi olmalı. İşte nörobilim tam da burada devreye giriyor. Theta denilen yavaş dalga bölgesine dalındığında, EEG'de 4 ila 8 Hz arası ritimler yükseldiğinde beyin dış dünyadan kısmen çekiliyor. Varsayılan mod ağı ile imgelem ağları sanki iç içe kapanan bir laboratuvar gibi birbirine daha sıkı bağlanıyor. Bu durumda beyin dış girdiden çok kendi iç modellerini çalıştırıyor. Ortaya da tutarlı sinematik anlatılar çıkıyor. Geçmiş hayatlar, simülasyonlar, ruh sözleşmeleri, bilimsel kayıtlar bize şunu söylüyor. Hipnoz altındaki beyin gerçekten de normal uyanıklıktan farklı çalışan, ölçülebilir bir ağ dinamiğine giriyor. Ama işin kritik noktası şu. Bu değişmiş dinamik tek başına ne yaşanmış başka hayatları kanıtlıyor ne de onları kesin olarak çürütüyor. Elimizde olan şey beynin derili biyoloji ve geçmiş deneyim üzerinden olağanüstü inandırıcı anlatılar kurabildiğini gösteren veriler. Yine de belki bu anlatılar sadece biyolojinin ürünü değildir. Bazılarına göre bilinç, bireysel beynin ötesine uzanan daha geniş bir alana temas ettiğinde böyle sembolik hatırlamalar ortaya çıkar. Eğer teta'yı kapalı devre EEG bilinçli olarak ayarlayabiliyorsak, ağrı, travma, anksiyete gibi durumlarda ilaçsız bir ayar penceresi tasarlamak mümkün. Belki aynı pencerede bilincin gerçekten neye bağlandığına dair daha derin ipuçları da yakalanabilir. Belki de büyük soru şu. Bu derin iç simülasyonları yalnızca ruhsal kanıt ya da yalnızca sinirsel gürültü olarak görmek yerine klinik, bilişsel ve hatta yapay zeka mimarileri için yeni bir modelleme alanı olarak kullanırsak, hangi ölçülebilir desen gerçekten bireysel zihnin ötesine uzanan bir alan ihtimalini güçlendirir. Hangisi yalnızca insan beyninin olağanüstü hayal gücünü gösterir.